Şu 7 nokta. Türk donanması şu gördüğünüz 7 noktayı vursa ne olur biliyor musunuz? İsrail'de sistem çöker, halk ayaklanır, toplumsal düzen bozulur ve belki de devlet olduğunu iddia ettikleri o yapılanma yıkılır. Peki bu noktalarda ne var ki bu kadar kritikler? Onu birazdan detaylıca konuşacağız. Çünkü İsrail'de yayınlanan bir makalede İsrail'in Türk donanmasına karşı açığını kapatmaya çalıştığı ama bu farkın kapanmasının yıllar sürebileceği yazıldı. Peki bu doğru mu? Bunu Türk donanmasıyla İsrail donanmasını karşılaştırıp bu videoda detaylıca cevaplayacağız. İsrail merkezli Jerusalem News Syndicate bu hafta dikkat çeken bir değerlendirme yayınladı. Haberde Türk Deniz Kuvvetleri'nin son yıllarda ulaştığı kapasite yüzeysel bir şekilde anlatıldı ve İsrail'le bir karşılaştırma yapıldı. Haberin başlığı, İsrail Savunma Kuvvetleri amfibi çıkarma gemileri tedarik etti. Gelecekteki Türk tehdidini değerlendiriyor şeklindeydi. İsrail donanmasının yaptığı modernizasyon faaliyetlerinden filan bahsettiler ama analizde bir şeyi net şekilde itiraf etmek zorunda kaldılar. Türkiye'nin donanmasına karşı koyabilecek bir güce erişmemiz, yani aramızdaki farkı kapatmak yıllarca sürebilir. Peki gerçekten öyle mi? Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. İsrail basınında Türkiye karşıtı söylemler ciddi şekilde arttı. Son yıllardaki bu artış da aslında sadece İsrail basınıyla sınırlı değil. İsrailli yetkililer genel olarak Türkiye'yi yeni düşman olarak görüyorlar. Mesela bir örnek verirsek, Türkiye yeni İran'dır tezi ve Sünni blok korkusu şu an İsrail'de yayılıyor. Çünkü onlara göre İran meselesi halloldu. İran'ın bölgedeki etkisi zayıfladı. Mısır ve Pakistan'ı da içeren yeni bir Sünni ittifak kurmayı planlıyor. Türkiye'nin önderliğinde böyle bir ittifak kurulacak ve hedefleri İsrail olacak. Şu an İsrail'deki algı bu şekilde. Bu yüzden de İsrail medyasında Türkiye karşıtı haberleri görmeye son dönemde çok alıştık. Peki genel olarak İsrail kamuoyundaki bu algının sebepleri neler? Yani neden Türkiye'yi bir tehdit olarak görüyorlar? Bunu elbette birçok yapısal dinamiğe dayandırabiliriz ama başlıcalarını şöyle hızlıca bir özetleyelim. Mesela Mavi Vatan doktrini ve Doğu Akdeniz'deki mücadele ilk sebep olarak gösterilebilir. Türkiye bu doktrini benimsedi. Yani dedi ki Doğu Akdeniz'deki hiçbir hakkımı size yedirmem. Yaptığınız planları da bozarım. Bu doktrin Türkiye'de genel olarak Yunanistan'ın tezlerinin çökertilmesi üzerinden okundu ama Mavi Vatan doktrini Doğu Akdeniz'e Yunanistan'a vurduğundan çok daha büyük bir darbeyi İsrail'e vurdu. Türkiye'nin bu doktrin kapsamında Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşması Yunanistan'ın iddialarının yanında İsrail'in doğalgazını Avrupa'ya satma hayallerini de çökertti. İşte İsrail medyası ve analistleri şu an Türkiye'nin Doğu Akdeniz'i domine ederken İsrail denizden kuşatmayı hedeflediğini düşünüyorlar. Türkiye donanma varlığıyla buraya ne kadar yerleşirse İsrail için o kadar tehdit olacak diye düşünüyorlar. Bunun yanında bir de Türkiye'nin Müslüman kardeşleri ve Filistin direnişine verdiği destekten yola çıkarak böyle bir çıkarımda bulunuyorlar. Onlara göre Türkiye Sünni bir ateş çemberi inşa edecekse Müslüman kardeşler bu çemberde güçlü bir yerde konumlanacak. Ama bu seferki İran'ın kurduğu Şii ateş çemberine benzemeyecek. Çünkü bu sefer çemberin merkezinde, yani bu eksenin liderliğinde NATO üyesi ve askeri teknoloji anlamında kendisini çok geliştirmiş bir Türkiye olacak. Bu da İsrail için en büyük tehdit. Bir diğer sebep de Türkiye'nin genişleyen savunma sanayi ekosistemi. Türkiye artık askeri teknolojinin her alanında faaliyet gösteriyor. Bütün alanlarda Batı'ya olan bağımlılığından ya kurtuldu ya da birkaç sene içerisinde kurtulacak. Neyi geliştiriyorsa da en iyisini geliştiriyor. İşte bu İsrail'in kendisini tehdit altında hissetmeye başlamasını sağladı. Çünkü ABD'ye askeri teknoloji anlamında bağımlı bir Türkiye, İsrail'e tek bir mermi bile atamazdı. ABD verdiği sistemleri kullanmayacaksın dediği zaman kullanamazsınız. Kullanırsanız da yarı yolda kalırsınız. Ama kendi teknolojinizi geliştirdiğinizde kimse sizi sınırlayamaz. İsrail'in Türkiye ile ilgili en büyük korkusu bundan kaynaklanıyor. Özellikle de Türkiye'nin balistik füze projeleri, daha da ötesinde nükleer enerjiye yönelik ilgisi onları geriyor. Bakın, Türkiye nükleer enerji konusunda bir stratejik belirsizlik politikası güdüyor. Nükleer silaha karşıyım diyor. Ama kimse de olmamalı diyor. Türkiye'de olacak mı sorusunun net bir cevabı yok. Mesela Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'a Türkiye'nin nükleer silahı olmalı mı diye bir soru sorulduğunda biraz sessizliğini koruyup yorum yok demişti.
Diplomaside o bekleme süresi de verilen cevap da çok önemlidir. Hakan Fidan'ın o cevabı İsrail'de onlarca makaleye konu oldu. Bir de tüm bunların yanında Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçaklarını alma ihtimali doğunca tehdit algıları iyice tavan yaptı. Çünkü İsrail'in bu bölgede mutlak hakimiyet sağlayabildiği tek alan hava kuvvetleri. Tabi bana Türkiye'nin F-35 alması o dengeleri çok ciddi şekilde sarsar mı derseniz ben böyle bir şeye inanmıyorum. ABD İsrail'e karşı onu kullanmanıza izin vermeyecek elbette. Ama aynı zamanda Türkiye bir de kendi 5. nesil savaş uçağını geliştiriyor. Yani Kaan'ı. İşte bu İsrail'in kendini tehdit altında hissetmesini sağlıyor. Diğer bir sebep de Türkiye'nin son 2 yıldır uyguladığı ticaret ambargosu. İsrail çimento ve demir çelik gibi kalemlerde Türkiye'ye yüksek oranda bağımlı. Türkiye'nin ambargo uygulaması onlara bu konuda ciddi sıkıntılar yaşattı. Bu da onları ciddi anlamda rahatsız etti. Tabi bunların yanında Türkiye'yi bir tehdit olarak görmelerinin arkasındaki en önemli sebep ne derseniz onu en sona sakladım. Türkiye'nin Suriye'deki kalıcı askeri varlığı, Afrika'daki açılımı ve Kürt kartını paçavraya çevirip yere atması. Suriye'de İsrail'in çok rahatsız olacağı noktalara Türkiye yerleşti. İsrail bunu Kürt kartıyla engellemeyi düşünüyordu. Türkiye onu da tamamen buruşturup attı. Böyle olunca Suriye'de Türkiye'nin varlığının önüne geçmenin bir yolu olmadığını anladılar ve Türkiye'nin Suriye'ye yerleşerek ve dahi orada askeri üsler kurarak İsrail'i çevrelediğini düşünüyorlar. Bu da tehdit algılarını yükseltiyor. Yine Somali'deki ve Sudan'daki Türk varlığı onları Kızıldeniz ticareti açısından ciddi anlamda tehdit ediyor. Olası bir gerginlikte o bölgede gemi yüzdüremeyeceklerini biliyorlar. İşte tüm bunlar da bir araya geliyor ve İsrail Türkiye'yi ciddi bir tehdit olarak görmeye başlıyor. Bugün konumuz olan makale aslında bu tehdit algısının çıktılarından biri. Ve şimdi geçelim bu makalede bahsedilen şeyin değerlendirmesine. Yani gerçekten Türk donanmasıyla İsrail donanması arasında bir uçurum var mı? Hızlıca bir karşılaştırma yapalım. Hem Türkiye hem İsrail Doğu Akdeniz'de bölgesel iddialara sahip ve enerji yollarıyla sondaj sahaları üzerinden ara ara çıkarları çatışıyor. Türkiye ve İsrail farklı deniz stratejilerine, coğrafi gerçekliklere ve iddialara sahip. O yüzden de deniz güçleri farklı doktrinler üzerine yapılanmış. Bu konuda Türkiye bir kıtayı temsil ediyorsa İsrail bir köyü ya da bir kasabayı temsil ediyor. Çünkü Türkiye'nin deniz doktrini özellikle son yıllarda Mavi Vatan kavramı etrafında şekillenmesiyle birlikte bambaşka bir boyuta evrildi. Artık Türkiye sadece kıyılarını koruma üzerine inşa edilmiş bir deniz savunma konseptini benimsemiyor. Türk Deniz Kuvvetleri bu yakın kıyı savunması odaklı yapılanmadan çok uzaklaştı. Artık çıkarma gemileriyle, lojistik imkanlarıyla, helikopter ve insansız hava aracı konuştu platformlarıyla küresel ölçekte güç yansıtabilen bir donanmaya dönüştü. Yani Türk donanması artık bir açık deniz donanması. Gerçi kendi bölgemize baktığınızda da işler değişti. 2019 yılında Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatıyla Türk donanması Doğu Akdeniz'deki etki alanını batı yönüne doğru genişletti. Aynı zamanda Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail üssünün tamamının denizdeki etki alanını pasifize etti. Yani hem deniz aşırı güç aktarabilecek bir hale geliyor hem de kendi bölgesinde gücünü ve etkisini farklı bir boyuta taşıyor Türkiye şu anda. İsrail'in deniz yapılanması ise kıyı sularını koruma üzerine kurulu. İsrail şu an üzerinde durduğu toprakları işgal ettiğinden beri kayda değer bir donanması olmadı. Sadece kendi kıyılarını korumaya odaklandı. 2000'lerden itibaren bazı şeyler değişmeye başladı. Çünkü 2000'lerin başlarında Doğu Akdeniz'de Filistin karasularında çok zengin doğal gaz rezervleri keşfedildi. Bu rezervler İsrail'in elektrik ihtiyacının %70'ini karşılıyor. Haliyle İsrail'in buraları koruması zorunlu bir hale geldi. Yani İsrail kıyı savunmasından açık deniz koruma mantığına yöneldi. Donanma gücü sınırlı, bu doğru, ama belli bir noktayı savunabilecek kabiliyette platformlar tedarik etmeye çalıştılar. Yani daha çok nokta savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye çalıştılar. Yani kısacası Türkiye ile İsrail'in deniz kuvvetlerine bakış açısı ve donanmalarından beklentileri çok farklı. Peki platformlar olarak bakarsak iki tarafın potansiyeline, Türk Deniz Kuvvetleri ile İsrail deniz yapılanmasını karşılaştırdığınızda, yani mevcut envanterlerini karşılaştırdığınızda büyük bir uçurumla karşılaşıyorsunuz. Türkiye'nin denizde 50 bine yakın askeri personeli var. 55 binde yedek kuvveti. Zaten bu potansiyeliyle Türkiye dünyadaki en büyük askeri insan gücüne sahip donanmalardan birini işletiyor. İsrail'in yapılanmasında 9500 aktif, 10.000 yedek personel var. Sahip oldukları platformlar için bu sayı fazla bile. Ama tabii ki Türk donanması karşısında bu sayı çok çok az. Eğer uzun süreli ve geniş alanları kapsayan bir deniz çatışması senaryosu olursa elbette İsrail her yere insan gücü anlamında da yetişemeyecek. Su üstü muharip gücü incelediğimizde de fırkateyn sınıfında Türkiye'nin mutlak bir üstünlüğü var. Türkiye'nin 16 fırkateyni var. Bunların içinde İ sınıfı fırkateyn, yani TCG İstanbul'da var. Bu oldukça modern bir fırkateyn. İsrail'in deniz yapılanmasında fırkateyn sınıfı bir gemi yok. Su üstü yapılanmasının omurgasını korvetler oluşturuyor. Tabi o sınıfı karşılaştırdığınız zaman da Türkiye'nin bariz bir üstünlüğü var. Türkiye'de
Türkiye'de 10 adet korvet var, İsrail'de 7 adet. Tabi burada şunu da belirtmek gerekiyor. Türkiye'nin korvetleri modern, bu doğru, ama İsrail'in korvetleri de gerçekten etkili platformlar. Aslında çok büyük değiller, küçükler ama hava savunma konusunda ciddi bir potansiyele sahipler. Mesela 1900 tonluk deplasmana sahip olan Sa'ar 6 sınıfı korvetler 32 adet Barak 8 uzun menzilli hava savunma füzesi ve 40 hücreli SEADOM nokta savunma sistemi taşıyorlar. SEADOM dediğimiz şey deniz demir kubbesi. Denizaltı kısmına baktığınızda yine Türkiye'nin mutlak bir üstünlüğünü görüyorsunuz. Türkiye'de 16 adet denizaltı var. İsrail'de 5 adet. Burada da bir şey belirtmek gerekiyor ki Türkiye'nin havadan bağımsız tahrikli reis sınıfı denizaltıları var. İsrail'in bu konudaki avantajı ise Almanya'dan yeni aldıkları Dolphin sınıfı denizaltılar. Evet, denizaltı sayıları az ama nitelikli platformlar. Mesela en son teslim edilen INS Drakon denizaltısının gövdesinde dikey atım tüpleri var ve bu tüpler nükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip Papay turbo seyir füzelerini ya da balistik füzeleri fırlatabiliyor. Bu önemli bir detay. Hücum botlara baktığınızda yine Türkiye'nin 20'ye yakın hücum botu var. İsrail'in hücum bot sayısı 8. Sadece devriye botlarında İsrail'in niceliksel bir üstünlüğü var. Türkiye'nin 16 adet devriye botu varken İsrail'in devriye botu sayısı 40'ın üzerinde. Bu da az önce bahsettiğimiz şeyle alakalı. Onlar daha çok kıyı savunmasına odaklandıkları için devriye botu konusunda daha fazla yatırımları var. Ama tabii devriye botu herhangi bir savaşta pek bir şey ifade etmiyor. Bunun yanında uçak gemisi olarak baktığınız zaman İsrail'in elbette uçak gemisi yok. Türkiye'nin şu an için uçak gemisi olmasa da buna çok yakın bir platform var. O da TCG Anadolu. TCG Anadolu dünyanın ilk SİHA gemisi. Yani Bayraktar TB3'leri taşıyabiliyor. Bu ne demek? Olası bir çatışma durumunda İsrail açıklarına yerleştiğinde inanılmaz bir vuruş gücü oluşturur. Zaten Bayraktar TB3'ün kullandığı mühimmatların etkililiğini biliyorsunuz. Sadece mamleye bile yeterli. Çok etkili sistemler var ve bunlarla baş edilmesi çok da kolay değil. İşte bu yönüyle TCG Anadolu tek başına gerçekten büyük bir güç çarpanı. Tabii analizde şöyle bir şeyden bahsediliyor. İsrail'in bu açığı kapatması yıllar sürebilir deniyor. Peki bu açığı İsrail kapatabilir mi? Mevcut sistemleri göz önünde bulundurduğumuz zaman bile İsrail'in Türkiye ile arasındaki donanma gücü farkını kapatabilmesi imkansız. Ama bir de iki tarafın deniz kuvvetleriyle ilgili gelecek projelerine baktığınızda resim daha da netleşiyor. Mesela Türkiye'nin gelecek projelerini ele alırsak ilk değineceğimiz şey tabii ki milli uçak gemisi. TCG Anadolu bir SİHA platformu. Eğer ki Bayraktar Kızılelma bu gemiye konuşlanabilseydi aslında geleceğin mini uçak gemisi olacaktı. Sonuçta Bayraktar Kızılelma bir insansız hava aracı değil. Bir insansız savaş uçağı. O konuşlansa TCG Anadolu uçak gemisi oluyordu. Hem de insansız uçak gemisi. Ama yapılan testlerde görüldü ki Bayraktar Kızılelma TCG Anadolu'nun rampasını kullanarak gemiden havalanabilir. Burada bir sıkıntı yok. Ama yakalama sistemi bulunmadığı için bu kadar hızlı bir platformun bu kısa gemiye iniş yapma ihtimali yok. O yüzden TCG Anadolu'ya Bayraktar Kızılelma konuşlandırma işi iptal oldu. Tabii ki bu Bayraktar Kızılelma'nın denizde faaliyet göstermeyeceği anlamına da gelmiyor. Çünkü Türkiye'nin bir de milli uçak gemisi projesi var. Bu proje 2024'te onaylandı. 2025'te İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşasına başlandı. Yani şu an Türkiye'nin milli uçak gemisi inşa ediliyor. 60 bin ton deplasmana ve 285 metre uzunluğa sahip bir gemi bu. Yani tam anlamıyla bir uçak gemisi. Bünyesinde 50 adet insanlı ve insansız hava aracı ve savaş uçağı barındırabilecek. Bir önemli detay daha var ki gemi kendini korumak amacıyla 32 hücreli yerli Midlas dikey atım sistemine de sahip. Bunun yanında gökdeniz yakın hava savunma sistemleriyle donatılacak. Bu elbette Türk donanması için bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük ve en şaşalı proje. Ama en az bunun kadar önemli ve bütün dengeleri değiştirme potansiyeline sahip bir proje daha var ki o da TF2000 Hava Savunma Harbi Muhribi projesi. TF2000 149 metrelik bir gemi. İlk etapta 4 adet üretilecek ve her biri milyar dolarlık proje bunlar. Gemide çok amaçlı faz izinli radar sistemi olacak, yani Çafrat. Bu radarla gemi 450 kilometrenin üzerindeki hava hedeflerini hassas şekilde izleyebilecek. Üzerinde 96 hücreli Midlas dikey atım sistemi var. Yani Türkiye'nin uzun menzilli Siper Blok 1, Siper Blok 2, orta menzilli Hisar-D, RF gibi füzelerinin tamamını da ateşleyecek. TF2000 Türk donanması açık denize çıktığında ya da bir operasyon için kıyıya yanaştığında aşılamaz bir hava savunma şemsiyesi oluşturacak. Bu da Doğu Akdeniz'de TCG Anadolu konuşlandığında çok önemli bir hale gelecek. Bunun dışında bir de Türkiye'nin Reis sınıfı ve Milden programları var. Zaten Reis sınıfı denizaltıların 3.'sü geçen yıl denize indirildi. Kalan 3 denizaltı 2029 yılına kadar envantere girecek. Bu proje Alman firmasının ortaklığıyla yürütülüyor ve buradan elde edilen tecrübeyle Türkiye bir de tamamen milli imkanlarla geliştirdiği Milli Denizaltı Projesi'nin ilk kaynağını da gerçekleştirdi. O projeden de çok önemli bir platform gelecek. Çünkü gezgin seyir füzesi fırlatabilecek atım kovanlarıyla donatılacak. Yani Türkiye gelecek projeleriyle şu an kapatılamaz olan uçurumu daha da yükseltecek gibi görünüyor.
Peki İsrail ne yapıyor? İsrail'in gelecek projeleri ise çok sınırlı. Dakar sınıfı denizaltılar var. 3 adet sipariş ettiler ve 2031'den itibaren hizmete girecek. Yine balistik füze fırlatma kabiliyetine sahip olacak ama dediğim gibi sayıları çok az ve dışarıdan siparişle alınıyor. Bunun yanında bir de Resef sınıfı çok amaçlı korvet tedarik ediyorlar. 5 adet korvet inşa edecekler. Bu korvetler AES radarına sahip olacak. Donanmalarına dair en önemli projeleri de korvetlerine yüksek enerjili lazer sistemi entegre etme projesi. Şu an bunun üzerinde çalışıyorlar. Karadaki demir ışın projelerini biliyorsunuz. Demir kubbenin lazer versiyonu. Onun denizdeki versiyonunu geliştirmeye çalışıyorlar. Yani İsrail'le bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Türkiye'nin ürettikleri, geliştirdikleri, inşa ettiklerinin yanında elbette çok zayıf kalıyor bunlar. Peki şimdi de gelelim videonun en önemli sorusuna. İsrail kamuoyu ve özellikle İsrailli stratejistler Türk donanmasını ciddi bir tehdit olarak görüyorsa olası bir çatışmada Türk donanmasının en stratejik unsurları neler olacak? Yani Türk donanması hangi platform, sistem ya da silahlarla İsrail donanmasına ve İsrail ordusuna ciddi sıkıntılar yaşatır? Bunun aslında normal şartlarda bir sürü cevabı var. Ama özellikle donanma başlığına odaklandığımız için deniz sistemleri üzerinden gideceğiz. Yani normalde burada Tayfun balistik füzesi de konuşulabilirdi, SOM seyir füzesi de. Ama odak noktamız deniz. O yüzden elbette Türkiye'nin en stratejik gücü olan TCG Anadolu'dan başlamak gerekiyor. TCG Anadolu bir çıkarma gemisi. Ama bunun da ötesinde üzerinde konuşlandırılan Bayraktar TB3'lerle bambaşka bir vurucu güç. Aslında sadece vurucu güç de değil. 24 saatin üzerinde havada kalabilen bir insansız hava aracından bahsediyoruz. Ve çok gelişmiş görüntüleme sistemlerine sahip. Haliyle istihbarat içinde TCG Anadolu Bayraktar TB3 ikilisi inanılmaz bir potansiyele sahip. TB3'ün 280 kilogram faydalı yük kapasitesi var. Olası bir çatışmada TCG Anadolu'dan havalanan onlarca TB3 SİHA, tank savar füzeleri ve akıllı mühimmatlarla İsrail'in kıyı şeridindeki radar istasyonlarını, devriye botlarını ve limanlarını hem hassas şekilde vurabilir hem sürekli baskı altında tutabilir. Türkiye'nin diğer bir stratejik gücü de havadan bağımsız tahrikli denizaltıları ve bunların su altı silahları. Doğu Akdeniz çok karmaşık bir yapıya sahip. Bu da su altı harbinde denizaltılara büyük bir gizlenme avantajı veriyor. Türkiye'nin yeni nesil reis sınıfı denizaltıları çok düşük akustik ve termal iz bırakıyor. Bu sayede İsrail kıyılarına ve gaz platformlarının çevresine sessiz bir şekilde sızabilirler. Bu denizaltılarda kullanılan silah sistemlerinden özellikle ikisi olası bir çatışmada dengeleri değiştirebilir. Birincisi Akya ağır torpidosu. Roketsan tarafından üretilen bu ağır torpido 50 kilometrenin üzerinde menzile sahip. Fiber optik kablo üzerinden çift yönlü veri bağı güdümü var ve hedef geminin sonar menzilinin dışından fırlatılabiliyor. İsrail'in en modern ve en hacimli gemilerini tek bir Akya batırabilecek potansiyele sahip. Alttan vurduğunda bu gemileri ikiye ayırabilir. Bir diğeri de kapsüllü atmaca. Atmaca gemisi hava füzesinin denizaltılara uyarlanmış versiyonu. Denizaltıların standart torpido kovanlarından bir koruyucu kapsülle fırlatılıyor bu füze. Kapsül yüzeye ulaştığı zaman patlıyor ve füze kapsülden çıkıp kendi roket motorunu ateşliyor. 220 kilometrenin üzerinde menzili var. Denizi yalayarak ilerliyor. Yani radar ufkunun altından ilerlediği için hedefine çok yaklaştığı zaman ancak tespit edilebiliyor. O da elbette savunma için çok kısa bir süre. Bunun yanında donanmaları konuşurken aslında hala açılmayan bir başlık var. İnsansız deniz araçları. Türkiye insansız deniz araçları konusunda dünyada öncü devlet. Mesela Marlin İDA ve Ulak İDA envantere girdi bile. Bu ikisi başka hiçbir platforma ihtiyaç duymadan İsrail'in kıyı kontrolünü yıpratabilecek seviyede. Marlin 15 metrelik bir platform. 72 saat kesintisiz görev yapabiliyor. En önemlisi de şu. Dünyanın ilk elektronik harp kabiliyetine sahip insansız deniz aracı. İsrail gemilerinin radar ve haberleşme sistemlerini karıştırabilir. Onlara sahte hedefler gösterebilir. Yani Türk gemileri Filistin karasularındaki İsrail deniz unsurlarına yaklaşırken İsrail gemileri radar ekranlarında başka hedefler görebilirler. Ulaksa 400 km menzile sahip. Saatte 65 km hızla ilerliyor. Üzerinde 4 tane cirit ve 2 tane lazer umtas var. Yani İsrail'in kıyı devriyesi yapan devriye botlarının tamamını batırabilecek potansiyele sahip. Bunların yanında yakın dönemde hem reis sınıfı denizaltılarının standart kovanlarından hem de fırkateynlerimizdeki Midas dikey atım kovanlarından gezgin seyir füzesi fırlatılacak. Geçen sene denizaltıdan başarıyla test edildi. Bir çatışma halinde bunu muhtemelen göreceğiz ve gezgin ABD üretimi Tomahawk füzelerinin yerli muadili. 1000 kilometrenin üzerinde menzili var. Dengeleri alt üst edebilir.
Tüm bunların yanında İsrail'in çok büyük bir dezavantajı var. Bakın şunu çok açık ve net söyleyeyim. Eğer İsrail bugüne kadarki çatışmalarda derinlik yoksunluğundan kaynaklı çok büyük bedeller ödemediyse bu ciddi bir düşmanla karşı karşıya gelmemesiyle alakalı. İsrail dar ve uzun bir coğrafi yapıya sahip. Kıyı boyunca uzanıyor. Bu da coğrafi derinliğin olmaması demek. Coğrafi derinliğiniz yoksa denizden gelecek gelişmiş bir deniz gücü bütün coğrafyanızı vurabilir. Hava gücü bile kullanmadan bütün askeri tesislerinizi ve unsurlarınızı kaybetme ihtimaliniz vardır. Bugün İran yapılan bombardımanlara direnebiliyorsa bunun en büyük sebeplerinden biri ciddi coğrafi derinliğe sahip olması. İsrail bundan yoksun ve Türk donanmasının açık deniz gücü İsrail için bu meseleyi asimetrik bir felakete dönüştürebilir. Ve şimdi gelelim videonun başında bahsettiğimiz kısma. Şu 7 nokta Türk donanması tarafından vurulursa İsrail'in ayakta kalabilme süresi sadece bir gün. En iyi ihtimalle birkaç gün. Çünkü bu 7 noktanın içerisinde 5 adet desalinasyon yani tuzsuzlaştırma tesisi var. İsrail'in doğal su kaynakları çok kısıtlı. Hayatta kalabilmek için neredeyse tamamen Akdeniz suyunu aratan bu tesislere bağımlı. Ülkedeki içme ve kullanma suyunun yaklaşık %80'i kıyı şeridinde yer alan 5 ana tesiste üretiliyor. Bunların tamamı kıyı hattının hemen sıfır noktasında. Hiçbir coğrafi derinlikleri yok. Her tür mühimmatla vurulabilirler. Özellikle Sorek kompleksinin vurulması Tel Aviv ve çevresinde milyonlarca insanın bir gün içerisinde tamamen susuz bırakabilir. Bu da toplumsal düzenin çökmesine yol açar. Böyle bir ihtimalin tehdidi bile çok şey elde etmeye yeterli. Aynı şekilde bu tesislerin deniz altından su çeken devasa boru hatları da kıyıya çok yakın. Onlar da kolay bir şekilde çalışamaz hale getirilebilir. Tabi burada şunu diyenler illaki çıkacaktır. Bu bahsettiğin şey bir savaş suçu. Sivillere yönelik altyapı imha edilemez. Evet, onlar yapar da Türk ordusu yapmaz. Sadece yapsaydı ne olurdu bunu bilin istedim. Ayrıca bu nasıl bir savaş suçuysa ABD İran'ı doğrudan bu tarz tesisleri sivil altyapıyı vurmakla tehdit etti. Hatta birinde vurduğu söyleniyor. Yine nasıl bir savaş suçuysa İran köşeye sıkışınca hemen Arap coğrafyasının tuzdan arındırma tesislerini vurmakla tehdit etti. Hatta onun da Bahreyn'de bir tane vurduğu söyleniyor. Yani İran bile ilk sıkıştığında Arap coğrafyasını içme suyundan mahrum bırakmakla tehdit etti. Yani bunlar bu zamanın normalde olabilir artık. Oraya doğru gidiyor gibi görünüyor. Hele ki böyle bir konuda zaten İsrail'den örnek vermeye gerek yoktur herhalde. Savaş suçu dediğiniz zaman geride çok az şey bıraktılar. Yani bir savaş anında bilerek ya da bilmeden vurulmasıyla savaşın seyrini değiştirecek 7 noktadan 5'i bunlar. Peki diğer ikisi? Onlar da enerjinin merkezleri ve İsrail'in Türk donanmasına karşı belki de en kritik zaaf noktaları. Az önce bahsettiğimiz tuzdan arındırma tesisleri çok yüksek elektrik tüketimi olan tesisler. Bu elektriği kıyıdaki termik santraller üretiyor ve bu santrallerin neredeyse tamamı Akdeniz'den çıkarılan doğal gaza bağımlı. Ve işte bahsettiğimiz 7 noktanın 6. ve 7.'si bu doğal gaz sahaları. Leviathan ve Tamar. Gaz bu sahalardan çıkarılıyor, işleniyor. Boru hatlarıyla İsrail'e pompalanıyor. Bu platformlar hemen hemen kıyıdan 10 kilometre mesafede ve Türk donanması gibi bir donanmanın bu platformları ele geçirmesi düşündüğünüz kadar zor değil. En azından imha etmek isterse eder. Bu da ülkedeki elektrik üretiminin %70'inin bitmesi demek. Tabi burada şunu da diyeceksiniz. İsrail'in de el armut toplamayacak elbette. Bu tesisleri koruyacaktır. İsrail bu kıyı tesislerini korumak için Sa'ar 6 korvetlerini kullanıyor. Bunlar kıyının hemen açıklarında konuşlandırılıyorlar. Ama bu korvetlerin sayısı fazla olmadığı için mühimmatları da çok kısıtlı. Özellikle Türkiye gibi bir gücün karşısında en kötü ihtimalle Türk donanmasının yapacağı bir satürasyon saldırısı zaten bu korvetlerin mühimmatlarının hızla tükenmesine sebep olur ve bu tesisler korumasız hale gelir. Yani kısacası Türk donanmasıyla İsrail donanması arasındaki fark İsrail'in korktuğu kadar büyük. Onların bu açığı kapatmaları da çok mümkün değil. Türk donanması bugün de büyük, yarın da büyük olacak. Hatta yarın daha da büyük olacak. Şu an aynı anda 50'ye yakın gemi inşa ediliyor. Bu muazzam bir potansiyel. Düşünün ki şu an Türk tersanelerinde aynı anda üretilen savaş gemisi sayısı İsrail'in bütün donanma potansiyelinden fazla. Böyle muazzam bir potansiyelden bahsediyoruz. Allah'a emanet olun.